Değerli hanımlar ve değerli beyler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bildiğiniz üzere yorgana nevresim geçirmek çok eziyetli bir iş. Ben de bunun çok kolay bir yöntemini sizlerle paylaşmak istedim. Bu yöntemi yıllarca kullanabilirsiniz. Ben kendi nevresimimi ve yorganımı bu şekilde 7 yıldır kullanıyorum. 7 yıl önce bu fikir aklıma gelmişti. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu mandallarla işaretlediğim yerlere düğmeler dikeceğiz. Yorganımıza düğmeler dikeceğiz. Nevresimimize de tam karşılığına gelecek şekilde en baştakini en başa, ortadakileri ortaya, yani nevresimle yorgandaki işaretli yerler birbirine denk gelecek. Bu şekilde yorgana düğmeleri, nevresime de ilikleri dikeceğiz. İliklerimiz lastiklerden oluşacak. Bebe lastiğinden. Arkadaşlar isterseniz düğmeleri ve ilikleri sadece baş kısmına ve ayak ucuna dikebilirsiniz. Yanlara dikmeyebilirsiniz. Şimdi malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz söylediğim gibi bebe lastiği. Bebe lastiğinden ilik oluşabilecek şekilde minik minik parçalar kestim, hazırladım. Esnek bir şekilde olduğu için çok güzel oluyor ve naylon ip kullanıyoruz, oya ipi arkadaşlar. Sağlam olduğu için gayet sağlam oluyor. İğnemizi kullanacağız, makasımız var ve güzel düğmelerimiz var. Bu düğmeden 9 tane kullandım ben. Söylediğim gibi yanlara kullanmak istemezseniz 2 tane eksiltirsiniz. Düğmeleri tuhafiyeden bulabilirsiniz ya da evde herhangi bir kıyafetinizin büyük düğmelerini bu amaç için kullanabilirsiniz. Bu büyüklük gayet güzel. İliklerimiz de tam düğmenin büyüklüğünce olmayacak. Biraz daha dar olursa iliğimiz, düğmemiz içinden kolaylıkla geçer. Sonra nevresime diktikten sonra kendi kendine çıkıp bizi yormaz. Böyle biraz sıkı olması lazım düğmeye göre iliğin. Lastik olduğu için zaten esnek ve içinden kolaylıkla geçebilir düğme. Yani sabit bir ilik değil, esneyebilen bir ilik. Bakın böyle kolayca geçebilecek şekilde dar bir ilik oluşturmamız gerekiyor. Harika bir yöntem arkadaşlar. Dikmeye geçelim. Şimdi arkadaşlar düğmeleri yorganı dikiyoruz demiştim. Yorganımız sık sık yıkanmadığı için, yani senede 3 kere falan belki makinede yıkıyoruz yorganımızı. Düğmelerimizin kırılma olasılığı yok oraya buraya çarpıp. O yüzden düğmelerimiz yorganda güzelce duruyor. Eğer nevresime dikersek, nevresimi her yıkadığımızda sık sık yıkadığımız için nevresimleri, düğmelerimiz kırılabilir belki sürekli yıkanmaktan. Evet arkadaşlar, şimdi düğmemizi güzelce diktik, sabitledik. Makasımızla kesiyoruz. Şimdi tam karşısına gelecek köşeye de iliğimizi dikeceğiz. Nevresimin burası alt düğmeli kısmı, ayak ucu yani. Şu tam dikişin burada bir fazlalık bırakıyorlar ilik ve düğme için nevresim ayak ucunda. Oradaki boşluğu içeriye doğru bakacağız. Tam böyle yorganın başladığı kısım, yani bu dikiş payını biz de görmezden geleceğiz. Yorganın düz halini düşünürsek eğer bu köşe çok uygun dikmek için. Evet, iliğimizi de buraya güzel sıkı sıkı dikiyoruz. Sabitliyoruz ve kesiyoruz ipimizi. Fazla kalan lastiğimizi de kesiyoruz. İliğimiz gerçekten biraz sıkı olursa harika olur bu yöntem arkadaşlar. Yorganımızı ters çevireceğiz biraz sonra. O zaman ilikler kendiliğinden çıkmaz düğmelerden. Evet, düğmeleyelim şimdi arkadaşlar. Bakın, esnek bir ilik oluştu. İnşallah bu yöntemi denersiniz ve bana dua edersiniz. Gençler, çocuklar yorganı tepiyor, sabaha kadar yorgan üstlerinde kalmıyor. O zaman bir bakıyoruz, nevresimin içindeki yorgan karmakarışık olmuş. Bu yöntemle gerçekten hiç karışmıyor.
Yorganımız düzgün, sabit, çok güzel bir şekilde nevresimin içinde kalıyor. Evet arkadaşlar, şimdi nevresimimizi geri çevirmek için hazırlanıyoruz ve şu ayak ucundaki en alttaki düğmemizi düğmeleyelim hemen minik lastik iliğimize. Evet, düğmeleyeceğim şimdi ve sonrasında çevirmeye geçeceğiz. Çevirirken tamamen yorganın içinin dışına çıkarıp bir çırpsanız yetiyor arkadaşlar. Şimdi ben sol taraftan şöyle bir başlayayım çevirmeye. Elimi yorganın içine sokuyorum ve köşeyi tutuyorum. Yorgan ve nevresimle birlikte. Sonra geri çeviriyorum. Şimdi diğer tarafını da çevireceğim. Evet, yorganla nevresimi birlikte tutup geri çeviriyorum ve kalan kısmını komple içini dışına çıkarıp alt ucundan bir çırptığınız zaman gerçekten düzgün oluyor. Her sabah kalktığınızda hemen yatağın üzerinde şöyle bir kenarından tutup düzelttiğinizde çabucak düzelebilen bir yöntem. Evet arkadaşlar, nevresim geçirmenin birçok yöntemi var. Ama benim kullandığım bu yöntem gerçekten uzun ömürlü oluyor. Yani bir hafta hiç böyle rahatsız olmadan nevresiminizi, yorganınızı harika bir şekilde kullanıyorsunuz. Eğer bu yöntem hoşunuza gittiyse bütün sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. WhatsApp'tan gönderin. Onlar da öğrensinler bu yöntemi ve uygulasınlar. Gerçekten pratik, güzel bir yöntem. Ve arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kanalımda bir sürü değişik videolar var. Hepinizi izlemeye bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Bildiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni izlemeye devam edin. Hepinize çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın.